Aşılar otizme neden olur mu? Bu soru yıllardır pek çok ebeveynin aklını kurcalayan, internette de sıkça karşımıza çıkan endişe dolu bir soru. Gelin bu bölümde söylentileri bir kenara bırakalım ve bilim bu konuda ne diyor, kanıtlara bakarak net bir şekilde görelim. Her şey aslında tam olarak bu senaryoyla başlıyor. Çok insani, çok gerçek bir korku. Düşünsenize, çocuğunuzda bir takım değişiklikler fark ediyorsunuz ve bir ebeveyn olarak zihniniz hemen olası nedenleri aramaya başlıyor. Aşıların yapıldığı zamanla bu belirtilerin ortaya çıktığı zamanın çakışması ister istemez insanın aklına o acaba sorusunu getiriyor. Bu endişeyi anlamak, konuya dürüstçe yaklaşmanın da ilk adımı. İnternet bu konuda bir bilgi okyanusu gibi görünebilir ama aynı zamanda büyük bir kafa karışıklığı denizi. Kişisel hikayeler, güçlü fikirler, iddialar hepsi havada uçuşuyor. İşte bu yüzden biz şimdi bu gürültüyü bir kenara bırakalım ve pusulamızı doğrudan bilimsel kanıtlara çevirelim. Veriler bize ne anlatıyor? Lafı hiç dolandırmadan en baştan net cevabı verelim. Onlarca yıl süren, milyonlarca çocuğu kapsayan devasa bilimsel araştırmaların sonunda ulaşılan sonuç çok net. Hayır, aşılar ve otizm arasında kanıtlanmış bir neden-sonuç ilişkisi yok. Şimdi gelin bu kesin sonuca nasıl ulaşıldığına adım adım bakalım. Peki, bilim bu kadar net bir şekilde hayır diyorsa, bu korku neden bu kadar yaygın? İşte bu sorunun cevabı aslında bilimin kendisinde değil, tek bir hikayenin ne kadar güçlü olabildiğinde yatıyor. Her şey, sonradan adı kötüye çıkacak olan tek bir bilimsel makaleyle başladı. Takvimler 1998'i gösteriyor. Andrew Wakefield adında bir araştırmacı, o zamanlar çok saygın bir tıp dergisi olan The Lancet'te bir makale yayınlıyor ve KKK aşısıyla otizm arasında bir bağ olabileceğini iddia ediyor. Bu iddia anında küresel bir paniğe yol açıyor. Fakat sonraki 12 yıl boyunca dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları bu iddiayı test ediyor, tekrar deniyorlar ama nafile. Kimse aynı sonuçları bulamıyor. Ve en sonunda 2010 yılında The Lancet dergisi o makalenin hem yanlış hem de etik dışı olduğunu kabul ederek tamamen geri çekiyor. Yani bir fikrin doğuşu, yayılışı ve çöküşünün 10 yıllık bir özeti gibi. Buradaki en önemli nokta şu: Wakefield'ın çalışması sadece bir hata, bir yanlış anlama değildi. Yapılan derinlemesine soruşturmalar, verilerin kasıtlı olarak çarpıtıldığını, yani ortada bir bilimsel sahtekarlık olduğunu ortaya çıkardı. Bu, bilimsel sürecin en temel ilkelerinin ihlali anlamına geliyordu. Wakefield'ın çalışması bilimsel olarak çürütüldükten sonra bilim dünyası bu soruyu artık kesin olarak cevaplamak için harekete geçti. Cevapları da öyle küçük gruplarda değil, yüz binlerce hatta milyonlarca çocuğun sağlık kayıtlarını inceleyerek yani büyük veride aradılar. Sadece şu rakamı bir düşünün. 1.256.000'den fazla çocuk. Bu, farklı ülkelerden gelen pek çok büyük çalışmanın verilerini birleştiren dev bir meta-analizin kapsadığı çocuk sayısı. Amaç tek tek çalışmaların küçük sapmalarını ortadan kaldırıp net bir sinyal yakalamaktı. Şöyle düşünün, eğer gerçekten bir bağ olsaydı bu kadar büyük bir kalabalığın içinde mutlaka kendini gösterirdi. Ve analiz bununla da bitmedi. Farklı bir yöntemle, yani vaka kontrol çalışmalarıyla yapılmış araştırmaları da incelediler. Bu da yaklaşık 10.000 çocuk daha demek. Yani hem ileriye dönük hem geriye dönük baktılar, farklı açılardan konuyu ele aldılar ki verilerin her seferinde aynı hikayeyi anlattığından emin olsunlar. Peki bu meta-analiz dediğimiz şey ne? Aslında bilimin en güçlü araçlarından biri. Şöyle hayal edin, tek bir kişinin tanıklığına güvenmek yerine binlerce kişinin tanıklığını bir araya getirip genel bir sonuca varmak gibi. Bireysel çalışmaların gürültüsünü ortadan kaldırır ve bize büyük resmi gösterir. İşte bu grafikte o büyük meta-analizin sonucunu tek bir karede özetliyor. Her bir yatay çizgi farklı bir çalışmayı temsil ediyor. Ortadaki dikey çizgi ise etki yok çizgisi. Gördüğünüz gibi çalışmaların sonuçları hep bu çizginin etrafında toplanmış. En alttaki o elmas şekli var ya, işte o hepsinin birleşik sonucu. Ve o da net bir şekilde etki yok çizgisinin üzerinde duruyor. Yani istatistiksel olarak anlamlı hiçbir bağ bulunamadı. Tabii akla sıkça gelen bir diğer soru da şu. Tamam, aşının kendisi değilse bile belki de içindeki belirli maddeler sorunludur. Özellikle de tiomersal adı verilen bir madde çok konuşuluyor. Bilim insanları bu soruyu da es geçmedi, şüpheye yer bırakmamak için konuyu parçalara ayırdılar. Sadece KKK aşısının geneline değil, özellikle endişe kaynağı olan tiomersale ve civa'ya da ayrı ayrı baktılar. Her bir bileşen tek tek incelendiğinde de sonuç değişmedi. Hiçbirinde otizmle bir bağlantı bulunamadı. Peki, madem bilimsel tartışma bu kadar net bir şekilde kapandı, neden biz hala bu konuyu bu kadar sık duyuyoruz?
İşte burada insan beyninin en yaygın düşünce tuzaklarından biriyle karşı karşıyayız, korelasyonu nedensellikle karıştırmak. Otizmin ilk belirtilerinin fark edildiği yaş aralığı, genellikle çocukların aşı takviminin en yoğun olduğu dönemdir. Yani iki olay aynı anda oluyor, evet. Bu bir korelasyon, yani bir zamansal çakışma, ama bu birinin diğerine neden olduğu anlamına gelmiyor. Büyük veri analizleri de zaten bu çakışmanın bir domino etkisi gibi nedensellik olmadığını tekrar gösteriyor. İkinci büyük faktör ise çağımızın gerçeği sosyal medya. Korku, öfke ve şüphe gibi güçlü duyguları tetikleyen içerikler ne yazık ki sakin ve veriye dayalı açıklamalardan çok daha hızlı yayılıyor, çok daha fazla etkileşim alıyor. Algoritmalar da bu etkileşimi ödüllendiriyor. Bu yüzden aşı ile ilgili korkutucu bir iddianın bilimsel bir açıklamadan kat kat daha fazla paylaşılması hiç de şaşırtıcı değil. Yanlış bilgi doğası gereği daha bulaşıcıdır. İşte bu sürekli yanlış bilgiye maruz kalma durumu aşı tereddütü denen bir olguya yol açıyor. İnsanlar bilimsel fikir birliğinden yavaş yavaş uzaklaşarak bir şüphe ve belirsizlik alanına çekiliyor. Bu illaki kategorik bir aşı karşıtlığı olmak zorunda değil ama ebeveynleri kararsızlığa ve korkuya iten çok güçlü bir etki yaratıyor. Hadi tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlayalım. En yaygın 3 miti ve bilimin bunlara verdiği net cevapları alt alta koyarak her şeyi netleştirelim. Kısacası mit 1, kaka aşısı otizm yapar. Gerçek, 1 milyondan fazla çocuğu kapsayan dev çalışmalar hiçbir bağ bulamadı. Mit 2, sorun tiyomersal veya cıvadır. Gerçek, bu maddelere özel yapılan çalışmalar da bir bağ bulamadı. Ve son mit, 1998'deki o çalışma hala geçerli bir kanıttır. Gerçek, o çalışma sahte olduğu için bilimsel literatürden tamamen çıkarılmıştır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Aşı-otizm bağlantısı iddiası, modern tıbbın en yoğun, en kapsamlı ve en pahalı şekilde araştırdığı konulardan biri haline geldi. Peki onlarca yıl süren bu devasa bilimsel çabanın sonunda vardığımız nokta nedir? Küresel bilim ve tıp camiasının vardığı sonuç son derece açık, net ve ezici bir fikir birliğine dayanıyor. Aşılar otizme neden olmaz. Bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Veriler bu kadar netken neden beynimiz genellikle bir arkadaşımızın anlattığı tek bir kişisel hikayeye, milyonlarca kişilik bilimsel bir çalışmadan daha fazla inanmaya eğilimindedir? İşte bu da belki başka bir bölümün konusu olur. Eğer sizin de aklınızı kurcalayan spesifik bir iddia varsa yorumlara yazın. İzlediğiniz için teşekkürler.